Bu video Sorbil sponsorluğuyla hazırlanmıştır. Kendinizi geliştirmek, yeni bir dil veya yazılım öğrenmek istiyorsun ama kaynaklar ateş pahası, değil mi? Paranı harcasan bile çoğu zaman istediğin verimi alamıyorsun. İşte tam bu yüzden sizi Sorbil ile tanıştırmak istiyorum. Sorbil, Türk girişimciler tarafından geliştirilen, yüz binlerce kullanıcısı olan yapay zeka tabanlı harika bir eğitim platformu. İngilizceden Excel'e, JavaScript'ten diksiyona kadar binlerce uzman onaylı eğitim var. Üstelik yenilenen uygulamasıyla dersleri indirip internetsiz de izleyebiliyorsunuz. Tamamladığınız her eğitimde İngiliz Akreditasyon Kurumu CPD onaylı uluslararası sertifika alıyorsunuz. Yani böylece yurt dışı kapılarını da aralamış oluyorsunuz. En bomba kısmı ise Gemini tabanlı eğitmen yapay zeka Billy. Billy siz ders izlerken saniye saniye sizi takip ediyor, takıldığınız anda egzersizler yaptırıyor, sorularınızı anında yanıtlayıp eksiklerinizi tespit ediyor ve size özel bir öğrenme rotası çiziyor. Sorbil Premium normalde yıllık 839.99 ama web sitesinde bana özel CELIK 30 kodunu kullanırsanız %30 ek indirimle yıllık sadece 587 liraya geliyor. Kodu web sitesinde kullanıp mobil uygulamada da sınırsız erişim sağlayabilirsiniz. Açıklamadaki linkten CELIK 30 koduyla hemen Sorbil'e geçin, geleceğinize yatırım yapın. Bugünkü videomuzda dünyanın bütün volkanik dağlarını patlatacağız ve dünyada neler olacağını senaryolaştıracağız. Bu yalnızca insanlık tarihinin değil, dünya tarihinin en büyük felaketi olurdu. İlk saniyelerde Japonya'daki Fuji Dağı, Sakurajima, Aso ve Unzen volkanları gökyüzüne kilometrelerce kül püskürtmeye başlardı. Aynı anda Endonezya'da Merapi, Semeru, Krakatau, Tambora, Agung, Sinabung ve dünyanın en büyük süper volkanlarından biri olan Toba yeniden uyanırdı. Filipinler'de Pinatubo ve Mayon lav tutumlarını göğe gönderirken Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Kilyushevskoy, Shiveluk ve Bezimyani Dağı gibi aktif volkan birlikte infilak ederdi. Ancak felaket bununla sınırlı kalmazdı. Amerika Birleşik Devletleri'nde St. Helens, Rainier, Shasta, Lassen Peak, Long Valley ve Yellowstone süper volkanı da aynı anda harekete geçerdi. Yellowstone'un tek başına geçmişte gerçekleştirdiği patlamalar binlerce kilometre küplük duman üretmişti. Şimdi buna dünyanın diğer bütün volkanları da eklenmekteydi. Güney Amerika'da Şili'nin Villarrica, Laima, Calbuco ve Lascar volkanları, Ekvador'un Cotopaxi ve Tungurahuası, Kolombiya'nın Nevado del Ruiz'e aynı anda gökyüzünü karartırdı. Avrupa'da kurtulamazdı. İtalya'da Etna, Stromboli ve Vezüv Dağı yeniden öfkesini gösterirken, İzlanda'da Eyjallajokul, Katla, Hekla, Grímsvötn ve Bardarbunga dağları devasa kül bulutları oluştururdu. Yunanistan'ın Santorini volkanı da patlardı. Afrika'da Nyiragongo ve Namuragira yüzlerce metre yüksekliğinde lav fıskiyeleri oluştururken Tanzanya'daki Doinyo Lengai dünyanın tek karbonatit lavını püskürtürdü. Türkiye bile bu senaryodan kaçamazdı. Ağrı Dağı, Tendürek, Nemrut, Süphan, Erciyes, Hasan Dağı, Karaca Dağı ve Güllü Dağı gibi uyuyan volkanlar yeniden harekete geçerdi. Özellikle Doğu Anadolu'da binlerce kilometre uzunlukta fay hatları yeni patlama merkezleri oluşturmaya başlardı. Fakat insanların çoğu henüz ne olduğunu anlayamazdı. İlk birkaç dakika boyunca insanlar yalnızca kendi şehirlerindeki sarsıntıları hissederdi. Oysa aynı anda dünyanın dört bir yanında binlerce yanardağ patlamaktaydı. Saatler geçtikçe gökyüzü değişmeye başlardı. Atmosfere yükselen küllerin bazıları 40 ile 50 kilometre yüksekliğe ulaşırdı. Bu yükseklik ticari uçakların uçtuğu seviyenin çok üzerindedir. Dakikalar içinde uluslararası hava ulaşım tamamen dururdu. Uydu görüntülerinde dünya artık mavi bir gezegen gibi gözükmezdi. Pasifik ateş çemberi boyunca uzanan binlerce kilometrelik gri bir halka oluşmuştu. Ancak kül yalnızca başlangıçtı. Her volkan atmosfere dev miktarda kükürt dioksit, karbondioksit, hidrojen klorür ve zehirli gazlar salmaktaydı. Normalde tek bir büyük volkanın bile küresel sıcaklığı düşürdüğü biliniyor. Örneğin 1991 yılında Filipinler'deki Pinatubo'nun patlaması dünyanın ortalama sıcaklığını yaklaşık yarım derece azaltmıştı. Şimdi ise sadece Pinatubo değil, binlerce volkan aynı anda atmosfere gaz göndermekteydi. Birkaç dakika içinde güneşin ışığı dünya genelinde %70 azalırdı. Öğle vakti bile şehirlerde akşam karanlığı oluştururdu. Fakat asıl tehlike gökyüzünde değildi. Yerin altında devasa magma odaları boşalmaya başlamaktaydı. Birçok volkanın zirvesi kendi içine çöker ve yeni volkanik çukurlar oluşurdu. Dağlar adeta parçalanırdı. Yüzlerce kilometre hızla ilerleyen çok hızlı lav akıntıları önüne çıkan her şeyi birkaç dakika içinde yok ederdi. Bazıları 700 dereceyi aşan bu ölüm nehirlerinden kaçmak imkansız olurdu.
Ve henüz yalnızca ilk gün yaşanmaktaydı. Çünkü birkaç saat sonra okyanuslar bile bu felaketin bir parçası haline gelecekti. İlk 24 saat sonunda dünya artık tanınmayacak hale gelmişti. Ancak insanların büyük çoğunluğu hala felaketin gerçek boyutunu görememekteydi. Çünkü volkanların büyük bir kısmı karalarda değil, okyanusların altındaydı. Dünya üzerindeki volkanların yaklaşık %80'inin deniz tabanında bulunduğu tahmin ediliyor. Atlantik Okyanusu'nun ortasından geçen Orta Atlantik Sırtı, Pasifik'teki derin okyanus hendekleri ve Hint Okyanusu boyunca uzanan binlerce kilometrelik volkanik çatlak aynı anda magma kusmaya başlardı. Normal şartlarda bu patlamaların çoğu insanların dikkatini bile çekmezdi. Fakat artık normal bir şey kalmamıştı. Pasifik Okyanusu'nun tabanında yüzlerce kilometrelik alanlarda aynı anda oluşan patlamalar okyanus suyunu aniden ısıtırdı. Milyarlarca ton su buharı gökyüzüne yükselirken deniz tabanında oluşan çökmeler devasa su kütlelerini yerinden oynatırdı. Sonuç ise insanlık tarihinin gördüğü en büyük tsunamiler. Japonya'nın doğu kıyıları ilk tsunami darbesini alırdı. Ardından Filipinler, Endonezya ve Papua Yeni Gine kıyıları onlarca metre yüksekliğindeki dalgaların altında kaybolurdu. Bu dalgalar saatte 800 kilometreyi aşan hızlarla okyanusun karşı kıyısına ulaşır, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyılarında da tsunami alarmı verilirdi. Los Angeles ve San Francisco şehirleri büyük ölçüde yok olurdu. Aynı dakikalarda Güney Amerika'nın batısındaki Peru ve Şili kıyıları da dev dalgalar tarafından vurulurdu. Fakat yalnızca Pasifik değil, Atlantik Okyanusu'nda da İzlanda çevresindeki volkanlar ve deniz altındaki çatlak sistemleri de harekete geçirmişti. Avrupa'nın batı kıyıları, İngiltere, İrlanda, Portekiz ve Fas kıyıları da büyük tsunami dalgalarıyla karşılaşırdı. Akdeniz bile güvenli değildi. İtalya'da Etna ve Stromboli'nin büyük patlamaları, Yunanistan'daki Santorini volkanının yeniden patlamasıyla birleşince Akdeniz'in birçok kıyısında yıkıcı dalgalar oluşurdu. İstanbul'dan İskenderiye, Atina'dan Napoli'ye kadar yüz milyonlarca insan tahliye edilmeye çalışılırdı. Ancak artık çok geçti. Çünkü küresel iletişim ağı çökmeye başlamıştı. Yoğun kül bulutları nedeniyle yüzlerce uydu görev dışı kalırdı. GPS sistemlerinde büyük hatalar oluşurdu. İnternetin büyük kısmı birkaç gün içinde kullanılamaz hale gelirdi. Elektrik santralleri peş peşe kapanmaktaydı. Güneş panelleri ise tamamen külle kaplanmıştı. Bazı bölgelerde elektrik kesintileri nedeniyle ciddi krizler yaşanırdı. Dünyanın en yoğun hava trafiğine sahip bölgeleri artık tamamen sessizdi. Gökyüzünde tek bir yolcu uçağı bile kalmamıştı. Şehirlerde ilk panik dalgası başladı. İnsanlar su ve yiyecek stoklamak için marketlere akın ediyordu. Ancak üretim zinciri çöktüğü için raflar birkaç saat içinde tamamen boşalıyordu. Tam bu sırada bilim insanları yeni bir hesaplama yaptı. Atmosfere çıkan kül miktarı artık milyonlarca değil, milyarlarca tondu ve bunun anlamı yalnızca karanlık değildi. Atmosferin üst katmanlarına ulaşan sülfür gazları güneşten gelen ışığın büyük bölümünü uzaya geri yansıtmaya başlamıştı. Dünya yavaş yavaş dev bir gölgeye dönüşmekteydi. İnsanlık henüz ikinci güne ulaşmıştı. Ancak birkaç hafta sonra başlayacak olan felaket bugüne kadar yaşanan her şeyi önemsiz gösterecekti. Çünkü artık dünyayı bekleyen şey sadece volkanlar değil, yeni bir volkanik kış olacaktı. Sıcaklıklar hızla düşmeye başlıyordu. Normalde tek bir büyük volkan bile küresel sıcaklığı kısa süreliğine azaltabiliyordu. Fakat bu senaryoda yalnızca bir değil, dünyanın dört bir yanındaki binlerce aktif, uyuyan ve geçmişte patlamış volkan aynı anda atmosfere gaz göndermekteydi. Dünyanın her yerinde Haziran ayında bile kar yağışı görülmeye başlanmıştı. Tarım ve bitkiler yeterli güneş ışığı olmadan verimli şekilde büyüyemezdi. Temiz su ve gıda artık paradan çok daha değerli hale geldi. Atmosfere milyarlarca ton gaz salındığı için artık dünyadaki bütün insanlar maskeyle dolaşmak zorunda kaldı. İnsan uygarlığı şimdi yalnızca hayatta kalmaya çalışmaktaydı. Fakat dünyanın içindeki öfke henüz dinmemişti. Çünkü magma odalarının boşalması gezegenin kabuğunu beklenmedik şekillerde değiştirmeye başlamıştı. Volkanların aynı anda patlamasının üzerinden aylar geçmişti. Fakat felaket sona ermemişti. Yüzlerce kilometre genişliğindeki yer altında oluşan boşluklar artık üzerlerindeki devasa kaya kütlelerini taşıyamıyordu ve yer batmaları yaşanmaya başladı.
İlk büyük çöküş Endonezya'da yaşandı. Daha sonra dünyanın volkanik dağı bulunan her yerinde yaşanmaya başladı. Yer adeta çöküyordu. Fakat bu arada bu süreçlerden bir süre sonra volkanların bıraktığı mineraller sayesinde hayat yeniden oluşmaya başladı. Yıllar sonra ilk otlar yeşermeye başladı. Ardından ormanlar ve hayvanlar yavaş yavaş geri dönüyordu. Doğa insanlardan çok daha hızlı iyileşmekteydi. Belki yüzlerce yıl sonra insanlar yeniden büyük şehirler kuracaktı. Fakat bu senaryonun bize hatırlattığı önemli bir gerçek var. İnsanlık ne kadar gelişmiş olursa olsun yaşadığı gezegenin gücü veya onu yaratan Allah'ın karşısında hala oldukça kırılgandır. Tüm volkanların hepsinin aynı anda patladığı bir gezegende yaşam bildiğimiz haliyle muhtemelen sona ererdi ve belki de geriye kalan tek şey küllerle kaplanmış sessiz bir dünya olurdu. İzlediğiniz için teşekkürler.